Yukarıyla bağlantımızı geliştirmek için. Bir de burada deneyelim bakalım. Belki buradaki toplar, tüfekler var. Ciddi derecede kan dökülmüş. Depremler dolayısıyla çok fazla iyi korunamamış. Pasifiye en yakın başkent. Aynen. Abi çok ihtişamlı yerler. Peru'yu fetheden Francisco Pizarro'nun iskeleti. Abi kucağında eğer çocuk varsa kesinlikle Meryem'dir. Minber. Bizde de var. Çok be. Bir sandık altın var. Günahlarımızı yavaş yavaş terk ediyoruz. 600 yıllık burada kitaplar var. Sanat içindir. Sanat din içindir. Haydi gel boş ver ya, ne diyorsa desin, gel abi. Beyaz güvercin abi her zaman. Don Francisco Pizarro. Gökyüzünü çekiyor gibi şu an. Nasıl böyle? Gezelim abi, her yere girelim. Oralara pek uğramamak lazım. ¿Lo puede grabar, señor? ¿Lo puede grabar? Ne görüyorsunuz içeride? Gold dedim ben. Benim için gold yani. Kimler kimlerle beraber? Benim inanılmaz midem bulanıyor ya. Görüntünün kralını aldık. İsterlerse benden alabilirler. Resmen aşık oldum ya. İnkaları keşfedeceğiz şimdi değil mi? Tarihin her zamanında bu ziynet eşyalarını sevmişler değil mi? Tek tek bakmaya ve dolaşmaya kalksam belki bir hafta sürer. Puslu Kıtalar Atlas'ın romanındaki bir karakter. Onun gibi düş kuruyorum ve dünyayı gezmeye çalışıyorum. Çikolata çok popüler diyorlar. Doğru. Burası aslında tam bizlik bir yer. Ama onu Platon'un sergilendiği bir mekan var. Müzesi var. Tamam abi, orada devam edelim o zaman. Burası değil. Burada biraz şeye gidelim biz. Son yapalım. Yukarıyla bağlantımızı geliştirmek için. Bir de burada deneyelim bakalım. Belki buradaki. Burada belki tutar abi. Peru'da tutabilir. Bütün emperyal devletlerde olduğu gibi öyle tabii burada güllük gülistanlık olmuyor. Maalesef kan dökülüyor. Ciddi derecede kan dökülmüş çünkü Perulular barışçıl insanlar, İnkalar. O zaman öyle savaş mevzuları yok. Yani idam cezaları da yok. Kendileri gibi düşünüp tabii onlara güvenmişler. O güveni de Pizarro kullanarak maalesef onları Bir de adamlar mızrak Katletmiş. atarken bunlar silahla var abi. tabii Onu da- toplar, tüfekler var. Bir de onların inancına göre aynı Meksikalılardaki gibi onları tanrısal bir figür olarak görmüşler. Asıl açıksa şeye gittiğimizde, Museo del Arco'ya gittiğimizde Kolomb öncesi bu topraklardaki ürünleri göreceğiz. Eskişehir bu depremler dolayısıyla Evet. maalesef çok fazla iyi korunamamış. Yani Güney Amerika'daki belki en güzel şehirlerden biri olabilirdi. Amaç O antik oymuş şehir zaten. konulsaydı. Amaç oymuş. Lima'yı Güney Amerika'nın başkenti yapmak. Paris'i yapmakmış. Pasifik'e tek yakın başkent o. En yakın başkent Aynen, hatta. doğru. Pasifik'e Pasifik'e kıyısı olan. tek başkent. aslında çok müthiş bir kültür kenti olabilirdi. Yine hala güzel ama keşke depremler yıkmasaydı. Ama yine de biz beğendik. Yani gerçekten gezip görmenizi isteriz. Katedralde Lima'ya giriyoruz. Lima Katedrali'ne. Giriş 20 sole. Yani yaklaşık işte $4'er falan, $5'er yapıyor. Aynı zamanda Archbishop'un sarayını da gezeceğiz. Tabii çok ihtişamlı yerler. En önemli yerler olduğu için İnkalar onu resimlendirmişler. Fethediş günü sanırım. Conquistador. İlk defa doğru söyleyebildim ismini. Kemiklerin olduğu şapel bu şapel büyük ihtimal. Daha önce söylemiştik. Lima Katedrali'ni inşaatını başlatan kişi, fetheden kişi Conquistador Francisco Pizarro. Ben arada karıştırıyorum. Claudio Pizarro diyorum. Çok sevdiğim bir futbolcu vardı onun yüzünden. Sandukası var ve iskeleti. Peru'yu fetheden Francisco Pizarro'nun iskeleti burada. Katedralin bir minyatürü. Crucifixion. Tüm liselerde görüyoruz. Niye acı içinde gösteriyorlar? Hatırlatmak için abi. Dizin içine. Anne Meryem mi şimdi? Abi kucağında eğer çocuk varsa kesinlikle Meryem'dir. Ama Mecdelli Meryem mi? Hangisi Meryem o daha belli değil. Onu tarih ileride herhalde kanıtlayacak. Aşağıda bir şeyler var. Tomb olabilir mi İngilizce? Tumba. Aynen. Tumba tam mezar. Mezar. Her zamanki gibi ihtişamlar devam ediyor. Katolik ihtişamı. Burada da bir Aziz'in kemikleri var. 5 mezar var ama dur bakayım diğerinde de var mı? Sanırım onda da var. 5 mezar gözüküyor ama 2 tanesini görebiliyorum. Tüm böyle şapellerde ayrı ayrı Azizlerin, Meryem'in, İsa'nın anlatıları var. Yalnız halı çok iyiymiş ya halı. Platon. Platon abi. Platon. Evet abi bir şey diyordun. Ya diyorum ki minber. Bizde de var. Çok benzer. Yani şimdi oradan konuşuyor bir eyvallah ama minber de var. Abi semavi dinlerin geneli ve kökeni benzer olduğu için Nasıl oluyor? Demek ki şey yapıyor abi. Bunu kopyalamak demeyelim de esinlenmek diyelim. Herhalde Asıl esinlenmek. Platon burada, bu Aristoteles. Bak bu yukarıyı gösteriyor, aşağıya bakın. güzel çocuk kim? Şey kafaları tasvir işte bizim olan. Ama şunların İspanyol şeylere bakın yani. Oo, sandıkolar var ha acı. Evet. Böyle bir sandık altın var. Katedral bayağı büyük, güzel, ihtişamlı. Günah çıkarmak için yaklaşık 50 tane kabin var. Günahlarımızı yavaş yavaş terk ediyoruz. Bir fotoğraf sergisi var. Ona giriyorum şu anda. Dini merkezlerde böyle sanatın sergilenmesi çok hoş. Beklediğimden daha çok sevdim. Papazların giydiği ayin kostümleri. Ayakkabımın gıcırdama sesinden dolayı da kusura bakmayın. Buradan avluya çıkacağım. Arşiv odası. Avluda böyle küçük bir kafe var. Çay kahve içebilmek için tuvaletler var. Şimdi katedralin kütüphanesine geldik. Yaklaşık 600 yıllık burada kitaplar var. Bunlar çok özel kitaplarmış. Hepsi tabii el yapımı. O zamanlar baskı falan yok buralarda. 1584. Bunlar matbaa çıkışı değil.
Bunların hepsi böyle el yapımı. Şunlardan bir tanesine sahip olmak isterdim. Notasyon kitaplarıymış. Müzik notalarının olduğu kitaplarmış. Burada da gördüğünüz gibi. Ama inanılmaz büyükler. Yani o kadar büyükler ki. Ben hayatımda hiç bu kadar büyük kitap görmemiştim. Efsane yani. Son bir şöyle görünür. Archbishop'un sarayı var şimdi. Oraya gideceğiz. Archbishop herhalde. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten katedral çok iyi ya. İşçilik güzel abi. Şimdi çok iyi. Sanat içindir. Sanat din içindir. O Koko şeyi abi. Shikoko. Burası hükümet binası. Burası Archbishop'un sarayı. Şimdi Archbishop'un sarayına giriyoruz. Biletlerimizi göstereceğiz mi? Muchas gracias igual. Archbishop bedavaymış abi. Boşuna mı 20 soles verdik? Se pueden conservar, tiene 6 días de duración. Pueden regresar si desean. Haydi gel boş ver ya, ne diyorsa desin, gel abi. Hikayeden anlatıyor, orada aldınız buraya girebilirsiniz falan diyor. Hoş geldin İsa. Vallahi ben açıkçası bu kadar ihtişamlı olacağını beklemiyordum. Bekliyor muydun abi böyle bir şeyi? Ya bu kadar beklemiyordum ama düşününce adamlar gerek dine gerek sanata çok önem veriyorlar. Her ülkelerinde bu böyle. Conquistador da olsa, fethedici de olsa Çok büyük emekleri var. emperyal. Niye Osmanlı yapmamış abi, böyle serbest bırakmış? Osmanlı da yapsa Beyaz güvercin abi her zaman. Cristobal Lozano yazmış adam. Demiş ki 72 yıl boyunca burada yaşamış. Bu 72 yıl içerisinde de yazanı bir bize şey yapabilir misin ya? İspanyolcasına. En azından. o kadar üst düzey şeyler ama Ya olsun ama yine anlattın. Don Francisco Pizarro 18 Ocak 1535'te gücünü toplamış. Gücünü Evet. topladıktan sonra da Krallar Şehri, Ciudad de los ilk Krallar Şehri diye geçiyormuş adı. İnkaların kullandığı isim. O güç Evet. eşliğinde Bakire'nin de kendini kutsaması ilk taşını koyduğundan bahsediyor. Kendi o döneme kadarki erkini, iktidarını sağlamış. Krallar şehrindeki insanlara kendi gücünü gösterdikten sonra artık ne yaptı? Meçhul. Tabii, Akabinde katliam da olmuş olabilir yani. ihtimalle olabilir maalesef. Ölenlerin ruhuna bir El Fatiha kim okusun? Buğra mı okusun abi? Allah Buğra'yı çok sevdiler burada. Sürekli haçına bakıyorlar. O da her girdiği yere selamünaleyküm de yürüyorsa. Daha demin girişte güvenlikçi abla Şilili misin diye sordu Buğra'ya. Haç ve biraz gözler çekik görünce. Ben de Beşiktaş'ın eski futbolcusu vardı Medel. Onun dedim kardeşim. Ya çok hoş bir merdiven var. Eski bir kasinoymuş gibi sanki. Çok tatlı gözüküyor. Capilla Arzobispal. Zobispal Chopin. Altın varaklı. Yılbaşı şeyinde unutmamışlar abi. Yani. Eksik etmemişler. Bunu çok beğendim hakikaten. Meydan abi mükemmel. Bizi mimari ve tarihi olarak çok etkiledi. Çıkın gelin abi. Şimdi gelin abi. Peru'ya herkes geldi. Herkes Peru'ya gelsin abi. Güvenli bir şehre benziyor. Tabii biz şimdi göstereceğim. O taraflar sıkıntılı, evet. Oraları gördük. Gittik. Uyarılarımızı aldık. Şu an çikolatacı ve kahveci arıyoruz. Coco Museum'ların böyle şeyleri var demişti adam. Bayileri var, öyle bir şey olabilir. Girişi burası. Şunlar iyi ama Şimdi arkadaşla konuştuk. Workshop'u bizim otelin orada yapacağız. Yaklaşık 80 sole 120 gramlık çikolata üreteceğiz. Kendi çikolatamızı kendimiz yaratacağız. 45 dakika falan sürüyormuş. Öyle bakalım bizim yaptığımız çikolatayı beğenecekler mi? Burada sadece tadım yapıyoruz ve kahve falan içiyoruz şimdi. Yes, you. hello hello. Hello. Buenos dias. Çocuklara selamımızı da verdik. Gökyüzünü çekiyor gibi şu an. Nasıl böyle? Var o sağ üstteki tuş var ya şu. Şu. Basınca böyle. Ha, Şöyle. mevzu Ha, bu. Aynen Tamam. olay o. Adem hep gökyüzünü çekti. Oradan yapacağım ondan işte bir daha tekrar kaydet. Casa de la Literatura Railway station Peruana. abi. Şu an buraya gidiyoruz. Ferrokarril var ya. Hocam zaten estasyon demek istasyon Estasyon. demek. Ama literatura ne abi o? Ne? Literatura ne abi? Literatür demek. Ha, şurada çekelim. abi işte. Abi orası da gezilebilen bir yer olabilir, bak söyleyeyim ben size. Gezelim abi, her yere girelim. İtalyanlar bunu 1925'te getirmiş buraya. Torino'dan gelmiş. Ama 1925 için biraz eski bir alet yani. Yazık abi bu adamlara. Neler var abi kitaplar? Şurada karşıdaki dağın eteklerinde favela mahallesi var. Bakın rengarenk evler. Görünüyor mu tam emin değilim ama oralar biraz tehlikeli. Oralara pek uğramamak lazım. Ama çok hoş görünüyor. Biraz başına doğru girdik. İnsanlar uyardı o tarafa gitmeyin diye. Biz yine de işte girdik. Pek bir şey olmadı gibi ama tabii gündüz olduğu için. Bazilika'ya doğru gidiyoruz. Sokaklar falan tam bir kolonyal. Yani o eski İnka havasını göremiyorum. Yarın Magnet olayını da unutmayalım. Bir tane magnet almam lazım. Gene de. Öyle ama yani çok isteyen oluyor. Yani hepsini birden nasıl götüreceğiz ya? Umarım tadilat yüzünden girememezlik yapmayız. Bazilika'ya girmemiz lazım.
lazım. Bazilika çünkü çok güzelmiş. Yavru bazilika. Güneş var bak tepesinde de çok güzel. Sol'ü göstereyim. Sol. Sol, her yerde sol. Güneş. Ara birimine bile koymuşlar. İşte Fransızken papazların kilisesi. ¿No puede grabar, señor? ¿Lo puede grabar? No grabe, no grabe. Estoy grabando. Bazilika'dayız. Normalde çekim yasak ama gerekli çekimi yapıyoruz. Some people think that this looks like Harry Potter's library. So here we have a collection of approximately 25,107 books. All the books were brought from Europe and they are in different languages. Also, most of them have religious topics, but also there are some history, philosophy books, dictionaries, and some Bibles. To the ceiling, there are 4 big windows that allow natural light to come here so Franciscans could read, because in the 17th century we didn't have electricity here in Peru. İnanılmaz bir mimarisi var. Arabik tarzıymış çatısı. Alabilirsem çatıyı alacağım. Müthiş gözüküyor yani. Depremlerden dolayı birkaç kez hasar görmüş. Sonra tabii tekrardan renovasyon olmuş. Mesela şu köşeler dedi 200 yıl sonra tekrar yenilendi dedi köşe tarafları. Ama çatı hala duruyor dedi. Çatıdaki yıldızlar constellation'ları, takım adaları belirtiyormuş. Arabic style dedi. İlginç. Biraz şeye benzettim ben. Endülüs tarzı. Zaten öyle. Söyledi mi? Ben Seviye. arkada kaldım da seviyordum. Portekiz, Seviş, Araplardan. That is the shield of Franciscans. Can you see what is inside the shield? Gold. So on the right you have Jesus' arms, and on the left Saint Francis of Assisi. You can also take a look here on this part of the ceiling, and you can see them in full size. Also, we have in red these words that are the greeting of the Franciscans, that means peace and wealth. Ne görüyorsunuz içeride? Gold dedim ben. Benim için gold yani. Son akşam yemeğine doğru gidiyoruz galiba. You can see, for example, there the devil. I don't know if you can see it. Son akşam yemeğinin farklı bir versiyonu. 1669'da yapılmış. Daredevil falan var. Fotoğraflamaya ve videolamaya çalışıyorum. Umarım gözükür. San Pedro, San Andreas. 12 havarinin tablosular da burada. Judas Reis aşağıda. Fransızken papazlarının mezarlarına gireceğiz. Eskiden buradan giriliyormuş. Şurada yer altına doğru devam ediyor. Şimdi yeni giriş buradan yapmışlar. Klostrofobisi olanları almıyorlar. Ama bizde hiçbir korku olmadığı için. Uf, burada. Gördün mü? Sufilerin çile odaları gibi. Işık biraz az olduğu için maalesef iyi görüntü alamıyor olabilirim. Yani gerçekten aslında buralara kamera, flash vesaire almaması iyi bir şey. Ama biz zarar vermiyoruz. Sadece uzaktan seviyoruz. Tibiyalar falan biraz korkutucu olmaya başladı. Biz gruptan ayrıldık fotoğraf çekelim diye. Büyük ihtimal bizi arıyorlardır ha. Burak, ilerleyelim mi biraz artık? Değişik yerlere giriyoruz biz. Girilmiş yerlere giriyoruz valla. Yasak bölgelere. Kimler kimlerle beraber. Garip bir yer. Yani rahat rahat çekim yapamıyorum. Bazı yerlerde kaçak yapabiliyorum. Eğip gidiyoruz falan. Çok acayip bir yerdeyiz şu anda. Ama arkada kalkma çok değişik. Yeah, you can take a look at the church from there. Also, you can imagine how was the smell here in the past. Yer altından böyle çıkışlar var. Koridora. Efsane. Birazcık korkutucu ama. Benim inanılmaz midem bulanıyor ya. Bu havadan mı acaba? Hem o vardır hem de çikolata senin şeydir. Ben sevmiyorum fazla yani. Aynen. Çok he. Yine grubun en arkasından gidiyoruz. Çekim yapabilmek için. Hepsi sizin için yani. Bizimle alakası yok. Görüntünün kralını aldık. İsterlerse benden alabilirler. İster ister. Gel. Be çıkış. Allah Allah ya. Vay ana oğlum. Yani bilmiyorum. 5 yıl önce fark ettim. Kırılmıştır bir yerden depremden. Demişler ki dalgalanın olan olaylar var. Çok büyük işçilik abi değil mi? Şurayı göstereyim ben ya. Burası 5 yıl önce fark edilmiş. Büyük ihtimal depremden parçaları kopunca orijinali böyleymiş kilisenin. İnanılmaz bir şey. Her yeri böyleyse acayip bir işçilik var. Kilisenin girişe içeride çaktırmadan çekebildiğimiz kadar çektik. Muhteşem bir yer. Fransızken keşişlerinin mekanı. Adamlar çok iyi saklamışlar. Ya kütüphanesine bayıldık. Sanki kütüphaneye girince aklıma ilk ne geldi biliyor musun Buğra? Tahmin et kim geldi? Umberto Eco geldi. Vallahi billahi bak Umberto Eco romanlarında hissettim kendimi. Çok iyi. Ortaçağ. Ya şu ana kadar deneyimlediğimiz en güzel yer olabilir çünkü çok farklı o. Seramikler var. Seramikler, semateri, tavanlar. Kütüphanesi müthiş. Mezarlık zaten bambaşkaydı. Bambaşka bir şeydi ya. Çok iyi saklanmış. Bir de en son Tablolar güzel. tablolar zaten efsane. O dökülen yeri fark etmişler ya 5 yıl Ha, önceki. evet. Eski
sıkıntısı var. O görüntünün bütün kilisede olduğunu düşünemiyorum. Yani inanılmaz çılgınca bir şey. Boyama. Abi o dökülen şeyleri bulmalarına ne diyorsun peki? İlginç diyorum. Bütün kilisede öyle bir şey ne kadar zamanda yapılır tahmini? 50-60 yıl sürer değil mi? Kilisenin tarihi 300 yıl Kaç diyor ama kez? kaç deprem yaşadı Lima? Antların eteklerinde. Ant dağlarının oluşumu da büyük. Fay hatları, kırıklar, şunlar bunlar. Katedral de Lima'yı da çok beğendik. Fransisken Bazilikası sanki daha iyi gibi. Yorumlarını yazarsanız eğer hangisini daha çok beğendiğinizi çok iyi olur. Çünkü çok merak ediyorum. Evet, açık pazara geldik şimdi. Hediyelik bir şeyler bakacağız. Fiyatlar uygun. Çok pahalı değil. Ama sanki Cusco'da daha uygun buluruz diye düşünüyoruz. Birazcık geziyoruz. Bakalım öyle kafamıza göre bir şey bulursak neden olmasın. Müze Larco'ya geldik. Çiçekler de çok güzel bezenmiş. Harika bir yer. Resmen aşık oldum ya. Her yerini çiçek kaplamış. Çok güzel bir yol yapmışlar. Güzel bir çit. Restoranı falan da varmış. Bakalım. Harika. Hazır mıyız? Museo Larco. Müze Larco çok güzelmiş ya. İnkaları keşfedeceğiz şimdi değil mi? Kaldıysa İnkalardan bir şeyler. Solo Mirando. Bakın tokmağı çok güzel. Buraya odaklanabiliriz. Bence göster hepsini sen. Evet, Müze Larco'ya girdik. Ya Peru'ya gelirken mutlaka öğrenci belgeniz varsa onu getirin. Öğrenci belgeniz yoksa bile mezuniyet belgesi vesaire onlar da olabilir. Onu gösterirseniz yani üniversitenin ismini gördükleri andaki özellikle İngilizce olursa direkt öğrenci veriyorlar. İndirim sağlıyorsunuz. Biz her yere öyle gidiyoruz ve inanılmaz bir deskante oluyor. Lima'nın en önemli müzesi. Müze Larco. Seçkin parçalar var. Anlatıların hepsini tabii ki okuyamıyorum. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki parçalara benziyor. Taşlar biraz tabii daha farklı. Figürleri biraz daha farklı gibi. Özellikle vazolar ve kullanılan eşyalar benzemekte. Bunlar obsidyenler olabilir. Mask olayı çok. Bunlar Meksika'da da çok vardı. Meksika turumuzda tabii bu kadar çekim yapamadık. Onlar Maya kültürüydü. Bunlar İnka kültürü. Meksika'da tabii Aztek de var. Ama biz genelde Maya kültürünün olduğu yerlerdeydik. Yucatan Yarımadası'ndaydık. Birbirine benzemekte. Büyük bir fark göremiyorum. Çok fazla bir kültür farkı da olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bu konuda çok fazla okuma yapmadım ama o okumaları yapıp onunla ilgili ayrı bir video çekebiliriz. Görüntülerin eşliğinde size güzel bir Peru söylencesi hazırlayabiliriz. Güzel parçalar var. Oo, kazanlar mı? Bunlar da halı ve kilim işlemeleri. Bazıları hasar görmüş. Korunmuş halleri de var. Gördüğünüz üzere. Mehmet babama selamlar olsun. Uçhisarlı Mehmet hocama bana kattığı değerler, fikirler ve bilgilerden ötürü. Ben ona Uzun İhsan Efendi diyorum. Uzun İhsan Efendi, İhsan Oktay Yanar'ın Puslu Kıtalar Atlas'ın romanındaki bir karakter. Onun gibi düş kuruyorum ve dünyayı gezmeye çalışıyorum. Mehmet hocam kilim ve halı işinden çok iyi anladığı için ona yollayacağım. Umarım mutlu olursun Mehmet amca, Mehmet baba, Mehmet abi, Mehmet dost. Pir ellerinden öpüyorum. Bu işlemeleri görüp çok heyecanlanacağına eminim. Umarım Türk kültüründen, Anadolu kültüründen özellikle bir şeyler bulursun bunlarda. İnsanı gerçekten içine çekiyor. Yani çok garip bir derinlik var. Anlayamıyorum. Sanki boşluklardan geçip zaman atlayacakmışım gibi geliyor. Farklı farklı kara delikler. Kapadokya'ya selam olsun. Beş parmak peri hocaları. Kilim yapan şaman İnkalar. Nazca çizgilerinden esinlenip yapılmış bir kilim. Muhteşem. Bunu kuzeydeki lordlar giyiyormuş. Gümüşten panço. Ama kafaları nasıl gidiyor onu anlamadık. Gerçekten çok küçük insanlar olmalı. Müzik aletleri. Şu da bizim sufilerin işte şapkası gibi. Yine üflemeli bir müzik aleti. Bazı şeyleri anlayamıyorum bile. Zamanımız çok fazla olmadığı için biraz hızlı gezmek durumunda kalıyorum. Panço giymiş bir lord, deforme olmuş kafalar. Necklace, bracelet, belt, rings. Gene kuzey sınırı. İnsanlar tarihin her zamanında bu ziynet eşyalarını sevmişler değil mi? Zamanın şeyi bunlarda. Acayip ya. Farklı bir parça bu. Buna benzer bir parça daha görmedim. Hem demir var hem kumaş. Onlar takılar herhalde şaman. Pasaportla ilgili bir problem yaşıyoruz. Gerçi problem değil de odadalar değil mi? Biraz modumuz düşük. Ne olur ne olmaz diye düşündüğümüz için yakar rozeti mi? Buruna takıyorlarmış hocam. Siyasi ve Dini lider. Bak, Dini siyasi liderlik, ve evet. dini göstermek için yerini, kişinin Hı hı. bu tip şeyler kullanıyorlarmış, tamam mı? Yani aristokrasideki yerini o zaman. Aynen Değil öyle. mi? Aynen öyle. Zaten büyükten Resmi küçük, evet, sınır- büyükten küçüğe göre dizmişler. Şeklin V şeklinde olması daha yüksek makamı gösteriyormuş falan. Vay. O zaman yani bu tarafta da şey var abi. Kast var mı o zaman? Kast bitmiyor değil mi? Gilded. O zaman yaldızlanmış şey. Hatta Shakespeare'in bir sözü vardı. We will laugh at gilded butterflies diye. Yaldızlanmış, parıldanmış gibi bir Aynen, parlatılmış. evet, parlatılmış. Evet. Altın değilmiş. Çağdaş okuyor çünkü çoğunu. Ben çekim yaptığım için bakamıyorum. Milattan önce 800'ler, milattan sonra 1300 arasında giymiş. Hı hı. Zaten adamlar son çağı bulmuşlar. Bundan sonra 1500'de gelmişler. Güle güle. Güle güle abi, selametle, kimseyi bırakmamış.
Bak işte burada gösteriyor buruna nasıl takıldığı pozisyonunu. Bak V'ye karın. Bunlar yardımcıları mı acaba? Bakıyorum ya her birinin Kral. politik durumunu gösteriyor bence. Hmm. Belli bir seviyeyi siyasi olabilir, politik olabilir. Tek tek aldıklarını açıklama yazmamış ama. Dini de oluyor mu abi dini? Tabii Tamam. dini. Sadece politik değil. Political and religious leader. Siyasi ve dini liderlerin göstergesi. Ben mesela şuna baktığım zaman bir sufi şeyi görüyorum abi. Değil Sende mi? de öyle bir hissiyat Çok var mı? ilginç. Aynen öyle. Bakar mısın şuna? Yani Tabii. Yunus Emre vari bir şey bile gördüm ben. Şey de çok görselliği güzel. Çok takdir edilecek şey. Adam bak desene bak kolyedeki. İnce ince işçilik yapmış yani adam oraya. Zaten biraz önce de söyledi. Özellikle kuzey kısmı altın işçiliğinde çok iyiymiş. Pre-Kolombiyan dedikleri Kolomb öncesi çağrıya. Bunlar da kulaklar için. Milattan sonra işte 1300-1500 bundan sonra kalmıyor zaten son tarihleri. 1500'den sonra bir daha yoklar. Yani İspanya buraya medeniyet tam getirmiş olmuyor o zaman ya. Değil mi? Tabii canım. Belki teknoloji getirmiş olabilir ama Yaydı kendini. çok teknoloji bazen iyi değil sanki ya. Bu medeniyetleri bozuyor sanki. Mesela şu işçilik bir daha olmayacak, yapılmayacak yani bu. Turkuaz taşlardan yapılmış. Binlerce taş var, irili ufak. Zenginleriymiş babacığım. Elitlere diyorlar. Her zaman olduğu gibi. Çok Yüksek elitlerin prestijlerini gösteriyormuş. Ya bunu nasıl takıyorlar anlayamadım. Yeşiller amatist o zaman. Büyük ihtimalle. O bir enerji mevzusu vardı. Bir şey iyi geliyor falan diyordu Aslı ama hatırlamıyorum ne olduğunu. İyi yani. Geyik avı şeymiş abi bunlar. F-104'e benziyor bu. Abi sen bilirsin F-104'ü. Bizim okulda vardı lisede. Bizde motoru vardı. 79'du galiba F. Perulular da. Özellikle Kuzeyliler gerçekten bu işte iyilermiş. Müzedeki en nadide eserlerden birine. Belki de en iyisine gidiyoruz şimdi. Çan şehrinin en büyük lordu. Zaten en şaşalı yapı onun. Göğüslüğü, kolyesi, kulaklıkları ve başı. Burada da el bileziği var. Filmin ismini hatırlayamadım ama Ölümlü Dünya olabilir. Feyyaz Yiğit'in bir diyaloğunda benim babam Tukola gibidir diyordu. O Tukola bu. Depoya girdik. Çok eser var. Bunların hepsi sergilenmiyormuş. Yani tek tek bakmaya ve dolaşmaya kalksam belki bir hafta sürer. Elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Birçok koridor var. Bitmiyor. Sadece müze Larco'yu nitelikli bir gezi için bence bir ay lazım. Bırakın Lima'yı. Yani resmen kayboluyorsunuz. Salida tabelasını hiç takip etmesem kesinlikle kaybolurum. Müzenin restoranına gideceğiz birazdan. Restorana oturup bir şeyler yiyip içerken şarj etmeyi düşünüyorum. Müthiş de bir bahçesi var. Bir etkinlik var sanırım. Kutlamaları da olabilir bilmiyorum. Gerçi restoranda yemek yemeye de gelmiş olabilirler. Botanik sevenler buradan bayağı hoşlanabilir. Benim güzel oğlum olsaydı buralarda koşturup dururdu Floki. Floki için müthiş bir yer. Museo Larco deneyimi çok güzeldi. Çok beğendik. Şimdi otele geçiyoruz. Otelde bir şarjmart olayları şudur budur. Ondan sonra çikolata yapmaya gideceğiz. Çikolatadan sonra belki bir sahil turu yapacağız. Kısıtlı zamanımız olduğu için tabii her şeyi gerçekleştiremiyoruz ama elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Umarım dilediğimiz gibi olur. Hepinize Pasifik'ten selamlar. Hayatımda ilk defa Pasifik okyanusunu görüyorum. Yani giremedik denize ama deniz değil pardon okyanus. Abi Pasifik'ten selamlar söyleyin Türkiye'ye. Hakikaten müthiş. Buraya gitmemiz lazım aşağıya. Nasıl gideceğiz? Uğra. Birileri. Aşağıya inemezsiniz dedi söyledi. Başımız belaya sokma. Lima her zamanki gibi yine trafik değişmeyen bir kural burada. Trafik olmadan yaşayamıyor insanlar. Evet Barranco'ya geldik. Kamerayı alamadım maalesef. Barranco'da eskiden favela tarzı, favela değil de gecekondu tarzı yerlerken bir dönüşüm geçirip bohem insanların yaşadığı böyle sanatkarların falan yaşadığı hali almış. Şimdi yemek için bir yerler bakıyoruz. Çok fazla kalmayacağız burada. Tekrar Miraflores'e döneceğiz. Sadece yemek ve biraz dolaşmak için geldik. Barranco'da da genelde trafik var. Trafik olayını reisin çözmesi lazım. İki tanesi box 5. Böyle bir mercado var. Yine DJ performansı var. Yemek yeme mekanı. 5-6 tane restoran var, küçük bir restoran. Yerel yemekler yapıyorlar. Günaydınlar. Terminale gidiyoruz ilk otobüsüne binmek için. Otobüsten devam edelim. Tekrar selamlar. Geldik otobüs terminaline. Birkaç firmanın otobüsü var. Biz Peribas'a bulabildik ya. Trafik yoktu. Şaşırdım. Normalde tam saatleri iyi trafik olması için. Veya yeni artmaya başlayacaktır. 15 dakika sonra falan kalkacağız. Express Bilet Parakas'a uğramadan gidiyor. Biraz da içerisini göstereyim. Burada nakit gişeleri var. Burada kredi kartıyla 45 sol tuttu. Yani yaklaşık 9 dolar. Türk parasıyla 170 lira falan alıyor. Otobüsler gayet iyi. Böyle recline mekanizması 140 derece 160 derece olanlar var. Bizimki 160 derece. Tuvalet
tuvalet var. Bizim yolcular da burada bekliyor arabanın gelmesi. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsunuz? Abi otobüsümüzü bekliyoruz. Köle doğru yol alacağız bakalım. Express direkt 4 saatte 4 saat. çöldeyiz. 4 saatte İKA'dayız. 5-10 dakikada oradan gideceğiz. 3 kilometre falan abi. Şöyle otobüsü dışarıdan göstereyim. Peribus. Bunlar bus diyorlar, bas demiyorlar. Bazen böyle şeylerde anlaşılmazlık oluyor. Mesela buradaki ekspres terminali farklı. Yolun karşı tarafında da, şuradan belki gözükür. Yolun karşı tarafında da diğer terminal var. Orada durak yapan otobüsler gidiyor. Buradan sadece ekspresler gidiyor. Şurada nasıl bir VIP bilmiyorum ama çay kahve salonu var. Çizgileri çekeyim. Çizgileri nasıl görmedik ya? İberya Türk Hava Yolları mı abi? Aynen. Lider Türk Hava Yolları uçaklarında şiş bayaz. Görüşürüz.